Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. Herkese selamlar arkadaşlar. Lords Mobile'de bugün etkinliklere falan bakacağız. Şimdi şöyle pinball jetonunu alalım. Evet, bu görünüm güzel olmuş günlük girişte ama pinball jetonunu tabii ki az veriyor. Bir tane vererek çok az diyebilirim. Şimdi Transformers'larda arkadaşlar Cybertron savaş alanında zorlananlar var. Bunun da nedeni karanlık yuvalar herhalde zormuş. Daha ben fırsat bulamadım. Tamam, yayında biz oynadık ettik ama buradaki karanlık yuvaların seviyesi düşük. Bizim gösterdiğimiz yerde. Ama diğer taraflarda bu yüksek. Bundan dolayı sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi bana mesela soranlar var. İşte araştırmaları ne üzerine yapalım diye. Şu an tam olarak aslında bakmadım. Ne üzerine olabilir diye. Sadece burada dikkat etmeniz gereken şeyler tabii ki var. Şuna dikkat edin. Arkadaşlar buraya gider gitmez süreniz azalıyor. Bak mesela yazan çizen oluyor. Bana söyleyenler oluyor. Hani bu da mı süreli, e, bu savaş alanında süresi mi olur? Neden gidemiyoruz gibisine falan. İşte enerjiniz yenileniyor. Ona göre gidiyorsunuz. Başından beri zaten söylüyorum, gittiğinizde fazla beklemeyin. İşinizi gücünüzü görün, sonra geri dönün. Zaten oraya bakarken bile seni oraya götürüyor. Yoksa ben mesela buraya tıklayarak kendim gelmedim şimdi tıkladığımda. Onun için arkadaşlar tabii ki de zor bir alan gibi görünüyor. Karanlık yuvaları hallederseniz belki işiniz düzelir. Bir de hisarlarda fazla bir rekabet şu ana kadar ben sanki görmedim. Bakın mesela bizde tanıtım yerinde olan yuvalarda seviyeler düşük. Biz alırken zaten kolaylıkla rahatça aldık. Ama öteki tarafta gösterdiğimiz diğer tarafta asıl olan yerde seviyeleri yüksek ve millet alamıyor. Ama şunu görüyorum, alan için şunu diyebilirim. Herkes aynı yerde değil. Farklı farklı yerlerde savaşlar yapılıyor. Artık neye göre ayarlamışlar, neye göre e, loncaları atamışlar orasını tam bilmiyorum. Ama şuradaki enerjinize dikkat edin. Sizde 7K falan olabilir. Ben birkaç gündür zaten getirmiyorum bu kaleyi buraya. Ondan dolayı artmış. E, şeylerde Hisarlarda fazla bir rekabet yok gibi. Yani sizlerde de o şekilde gördüğüm kadarıyla. Çünkü büyük kalelerden ben baktım. Fazla bir sanki rekabet yok gibi. Aradan sıyrılıp hisar görevini yapabilirsiniz gibi. Ama büyük olasılıkla çoğunuz karanlık yuvalarda sıkıntı çekiyor. Sizin oralardaki karanlık yuvalarda zorlanıyorsunuz. Şimdi araştırmada arkadaşlar, tabii ki şimdi bunlara yüklenirseniz, şunlara yüklendiğinizde saldırı falan verdiğinden dolayı karanlık yuvaları falan daha rahat alabilirsiniz. Bunun nedeni de şu. Şimdi bu mesela 6'ya falan geldik. %100'ün üstüne atlıyor. Bak %160 yapmış. Bu bayağı artarak gidiyor. Hani belki çok çok kolaylaştırma olasılığı oluyordur ileriki seviyelerde. Ama bunun için dediğiniz gibi tercihte bulunmak lazım. Ya saldırı yönüne odaklanacaksınız ya da diğer tarafa üretim, araştırma gibisine başka şeylere odaklanacaksınız. Burada da var mesela üretimi falan. Şimdi ne diyebilirim? Hani karanlık yuvada sıkıntı çekiyorsanız, zorlanıyorsanız mecbur buradan giriş yapabilirsiniz. Ya her şeyi buraya basmanıza gerek yok zaten. Şu üçlü mesela kolay yapılıyor. Biraz arttırın, durumunuza bakın. Sonuçta etkinlik sürekli sürecek, devam edecek. Bir şekilde alacaksınız. Zaten yenileme olduğunda
Bu görevler yenilendiğinde, şu görevler yenilendiğinde zaten yeniler gelecek. O zaman da diyecek sana toplama görevi yap. Toplama görevini yaptığında yine sana bundan verecek mesela. Belki karanlık yuvada hani zorlanıyorsun ama diğerlerini belki rahatlıkla yapacaksın. Aynı şekilde buradaki malzemelerden yine toplamış olacaksın burada görevlerden. Onun için arkadaşlar şöyle bir yüzüstü bakalım istedim. İki kelime edelim. Şimdi etkinliklere geçelim. Yine de işte baktınız ettiniz, ona göre kendi tecrübeniz, neler gördünüz, neler var, millet birbirini sıkıştırıyor mu, ne işler dönüyor, yine yorumlarda yazın arkadaşlar, görüşelim. Evet, şimdi geçebiliriz. Bakalım etkinliklerde neler var. Şimdi giriş hediyeleri, krallıkların emsali son günde, buzlu talimatlar başlıyor. Bir lonca meselesi demiş, mücadelesi demiş, karanlık yuva akını başlıyor. Donmuş hazineler var, 4 fırsattan biri. Evet, Ejder Arena savaşı sanki görünüyor. İndirim keyfi, Ejder Arena. Evet, artık ejderha güç gösterisinde de zaten sona geliyoruz. Aslında onların da ayarı var. Onların e, savaş tahminlerine bakmak lazım. İşte fırsatını bulabilsek her şeye yetişeceğiz de fırsatını keşke dediğim gibi bulabilsek. Eser mücadelesi başlayacak. Kangren seti şu an sürüyor. Tüm kaynaklarda şu an herhalde taş var. Yani yarın taş gelecek. Kupa içtiması sürecek. Kupa içtiması ile ilgili bir bildirim falan göndermişlerdi. Herhalde bir yanlışlık yapılmış, bir sıkıntılar falan yaşanmış. Şuradaki hızlandırma muhabbeti kapanmış. Yani bugün son hızlandırıcı 2 katı mı artıyordu neydi? Onlar artık yok. Evet, paketlere geçelim. Paketlerde son zamanlarda bayağı bir yenilik var. Paketlerin şeyleri değişmiş çünkü. Sınırlı süreli kupon gelmiş. Evet. E, tümünü kapatalım. Ha, doğru yere gelmiş. Şuraya bakıyor. Şurada da bir ton paket var aslında da. Şimdi arkadaşlar mana paketi var. Şöyle 4 paket halinde. Usta aşçı. Şöyle baktığımızda bak tam eleştirisini yaptık. Kahraman değişti. Dün de vardı, bugün de var. 2 gündür usta aşçı paket halinde mağazada. Transformers'larda evet para harcayan kolaylıkla tabii ki bunları yapabilir. Şurada çünkü 30k veriyor, 15k veriyor. Az değil arkadaşlar. Çünkü öteki tarafta atıyorum mesela görev tamamlıyor 750 veriyor. Bir veriyor. Energon cevheriyle Energon bu şekilde veriyor. Günlük satın alımda şu şekilde yoldaşla alakalı paspala köner küresi veriyor. İyi yapmışlar. Bana göre güzel paketlerde olması gereken. Sanki diğer yerlerde daha pahalıya satılıyordu gibime geliyor. Şöyle kutsal kılıç var. Yine mana canlandırma alanı var. Bak 2 paket, 2 kademeli. Mana paketleri var. Mana değeri olarak 3 paket halinde. Mana dolu mu? Bu şekilde tek paket. Özel paketlere geçtik. Özel paketlerde ise şöyle bakalım. Kutlama zamanı. Kahramanca karşılaşmalar demiş. Şurada kahramanlar var. Büyük indirimler, acemi birliği, malzeme furyası. Evet, Bay Yakışıklı'yı görüyoruz. Hisar kaptanı, Hisar kahramanı, Hisar kaptanı demişim. Sakın Hisar kaptan dedim de sakın Hisar'da kullanmayın arkadaşlar. Hisar savaşında kullanılmaz. Sadece Hisar arttırdığı için söylüyorum. Hisar kahraman diye. Şöyle bir bakalım.
tatlı anlaşma, yıldız taşı, kale modelleme. Evet, ışık dokuyucu gelmiş. Let me light the way. Evet, piyade saldırı ve menzili saldırı veriyor. %60 olarak artı 60. Evet, baykuş seti, buz palet setini görüyoruz. 2 tane ayrıyeten de buraya paket konulmuş. Şimdi canavarlara geçelim. Yarınki ilk canavarımız buz palet. İkinci canavarımızsa baykuş olarak gelecek. Arkadaşlar bu şekilde dediğim gibi Transformers'larda zorlananlar var ama illaki kolaylıkla yapanlar da var. Hani biraz zorlanmanız da aslında iyi işte oradaki araştırmalarla falan bir şeyler yapmanız gerekiyor. O şekilde uğraşmanız için zaten o araştırmaları tamamlayıp kendinizi güçlendirip o şekilde e, yavaş yavaş ilerlemeniz oralarda aslında daha iyi. Ama tabii rekabet bakımına baktığınızda millet hiç oradan araştırma yapmadan geçiyor mesela. Siz şimdi araştırma yapınca ayrıyeten tabii ki olmuyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar illaki yükseltince o araştırmalarla bir şeyleri düzelteceksinizdir. Daha süresi var. Acele etmeyin. Sakince gidin toplamanızı falan yapın. Evet. Bu şekilde etkinlik zaten. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videodan çıkmadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Thank you.